Herkese selamlar. Bundan önceki videolarda Juan D'Arienzo ve Osvaldo Pugliese Orkestrası'ndan bahsetmiştim. Bunlar Altın Çağ'ın 4 büyük orkestrasından ikisi oluyor. Diğer ikisi ise Aníbal Troilo ve Carlos Di Sarli. Di Sarli ve Troilo orkestraları hakkında da detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ama bunun öncesinde tangonun dönemlerini işlersek ve başlangıcında nasıl bir tango anlayışı vardı ve neye evrildi, Altın Çağ'ı nasıl başlattı bu evrim, bunun hakkında bir video hazırlarsak daha iyi anlarız diye düşündüm. Bu sebepten önce tangonun köklerine gidelim dedim. Başlangıçta ne vardı? Evet, başlangıçta milonga vardı. Milonga, kırsalın müziği aslında ilk başta. İspanyollar Batı'nın yüzlerce yıl boyunca biriktirmiş olduğu müzik kültürünü yeni keşfettikleri kıtaya götürüyorlar. Batı derken kastettiğimiz aslında kökleri ta Antik Yunan'a kadar dayanan matematiksel harmoni bilgisi ve geliştirdikleri teknik. Harmoni bilgisi kolay kolay keşfedilebilecek bir şey olmadığı için bu bilgiyi İspanyollardan aldıklarını, bu müzik bilgisini biliyoruz. Batı'nın şehir müziği evrilerek kırsalın müziğine dönüşüyor. Bu nasıl oluyor? İşte gerek Afrika'dan gerekse kıtanın yerlisi olan İnkalar, Aztekler, bunların kökleri, uzantıları orada İspanyolların getirdiği Batı müziğini, Avrupa müziği ile tanışıyorlar ve orada toprakla evrilen insanlar, toprakla uğraşan insanlar o pastoral dünya içerisinde yaşadıkları duyguları bu öğrendikleri harmoni bilgisiyle harmanlayarak bir milonga ortaya çıkartıyorlar. Bir müzik türü ortaya çıkartıyorlar. Bu müziğin önemli temsilcileri o dönemde payadorlar. Payadorlar pampalarda, ovalarda, köylerde, kırsalında Arjantin'in yaşıyorlar. Orada gitarlarını çalarak hem haber aktarıyorlar hem de ozan gibi insanlara keyif veriyorlar. Şiirler okuyorlar, şarkılarını söylüyorlar. Fakat burada söyledikleri şarkılar daha çok şiirsel. Gitarlarıyla bir melodi yapıyor ve üzerine mani okur gibi melodisi çok kuvvetli olmayan, genelde birbirine benzeyen tarzda şiirsel şarkılar söylüyorlar. Yaşadıkları coğrafyanın, o ovaların, köylerin, kırsal hayatın duygularını aktarıyorlar ve ortaya inanılmaz yoğun duyguların olduğu kaliteli, güzel bir müzik çıkıyor. Aquí en el Abasto estamos, barrio de antigua cultura, del morocho la figura en este instante evocamos y en los versos que pasamos rendiremos un tributo, tal vez en estos minutos en décima improvisada del árbol de la payada el tango es el mejor fruto. Por Bettinotti Gavino y el gran Carlitos Gardel le dejó el canto tan fiel como siguiendo un camino. Por Bettinotti Gavino dejó un verso primordial con este canto genial que le deja el payador, porque el tango es lo mejor del alma del arrabal. Buna benzer Anadolu'da da örnekler var. Köy köy gezen, bağlamasını çalan, kavalını çalan ve bir takım olayları aktaran sözlü kültürün önemli unsurlarından bir tanesi. Bu şekilde oluşan milonga müziği şehre geliyor. Bizim için burada önemli olan milonganın şehre gelmesi. Milonga şehre geldiği zaman kancange'ye dönüşüyor. Kırsalın o duygusal müziği biraz daha melodik olarak şehirlileşiyor. Milonga ritmi aynı ve enstrümanlar değişiyor. Gitarın yanına klarnet, bandoneon, keman gibi enstrümanlar geliyor. Bunlardan en önemlisi de tuba. Tuba bas yapmak için omzunda taşıdıkları bir enstrüman. Pop 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 gibi bir ses çıkartıyor. Bu aslında Balkan müziği yapan orkestralarda da var. Goran Bregović Orkestrası'ndan hatırladığımız bir ses bu. Bregović Orkestrası veya diğer Balkan orkestralarıyla Kancange orkestralarını birbirine çok benzetiyorum ben. İkisi de mobil. Bunlara dalga geçerlermiş o zamanın ilk bu şehirde tango yapan orkestralarla okullu müzisyenler, bandocular diye dalga geçerlermiş, konservatuarlılar. Çünkü bunlar yürüyorlar, bir yerden bir yere gitmelerinin kolay olması gerekiyor. Çünkü çaldıkları bir salon yok. Daha henüz tango klas salonlarda kabul görmediği için kır gazinolarında, salaş mekanlarda çaldıklarını söyleyebiliriz.
Böyle mekanlarda çalabilmek için de bazen bir günde 2-3 farklı mekanda çalıyorlar ve bir mobiliteye ihtiyaçları var. Bir yerden bir yere çok kolay gitmeleri gerekiyor. Ona göre de enstrüman seçiyorlar. Bu hareketli olmalarının bir sebebi de karnavallar. Şimdi karnaval kültürü Güney Amerika'da, Latin Amerika dünyasında çok önemli. Bizde çok böyle bir şey yok. Bilmiyoruz çok fazla ama bu karnavallar yani Brezilya'da en meşhuru belki de Rio Karnavalı anımsayacaksınızdır. Yürüyerek ve dans ederek müzik eşliğinde bir ritüel aslında. Bunu bu orkestraların yapabilmesi için aynı Balkan orkestralarında olduğu gibi onlarda da biliyorsunuz düğünlerde, sokakta hep beraber orkestra çalarak ilerliyor. Halk peşinde oynaya oynaya gidiyorlar. Bizde roman kültüründe bu var. Orada da benzer bir o orkestraların yapısı var. Ve bunları biraz dışlıyorlar bu konservatuarlılar. İşte bunlar bandocular diye. Aslında bandoların da özelliğini ordunun yanında yürüyebilmeleri için onlarda da aynı anlayış olması gerekiyor ki ordunun yanında hareket edebilsinler. Böyle bir benzerlik kuruyoruz bunlarla. Şehre geldiğinde şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak bir müzik anlayışına dönüşüyor dedik. Yavaş yavaş evrimleşiyor. Bu birdenbire olmuyor. Bunlar bu enstrümanları çalıyorlar. Üzerine bir takım melodiler söylüyorlar. Yavaş yavaş milongadan tangoya doğru evrilmeye başlıyor. Tam olarak bu tango ismi ne zaman kondu bu bilinmiyor. Nereden geliyor kökleri? Bununla ilgili çeşitli teoriler var. Ama kanıtlanmış bir şey yok. Çok da önemli değil bence. Biz bunu tango olarak adlandırıyoruz ve nereden geldiğine, gelirken nasıl evrimleştiğine bakarak bugün nereye gelmiş ve bundan sonra nereye girebilir? Bunlar üzerine de birlikte düşünüp bunlarla ilgili videolar yapabiliriz. Peki nasıl oluyor da bu kırsalın milongası tangoya dönüşüyor? Şimdi bizim tango müziğini anlayabilmemiz için güzel bir soru bu. Çünkü bu sorunun cevabı bize hangi tango, hangi dönemdeki tango gibi soruların anlaşılmasını da sağlayacak. Çünkü bunları bilmek önemli. Tango nedir? Tango müzik midir? Tango dans mıdır? Hangi dönemdeki dans? Kancange midir? Nuevo mudur? Yoksa altın çağda yapılan dans mıdır? Müzik olarak da aynı şekilde. Tango müziği dediğimiz zaman hangi tango müziği? Altın çağ dönemi tango müziği mi? Altın çağ öncesi Guardia Vieja mı? Yoksa ta köklerine kadar götürdüğümüz milongaya dayalı Pampa style, estilo Pampa müzikler mi? Bunları anlarsak neyle dans ettiğimizi, ne dinlediğimizi, bu kültürün nasıl yorulduğunu ve bugüne kadar nasıl geldiğini de daha iyi anlamış oluruz. Bu dönemleri anlatıp güzelce işledikten sonra diğer altın çağ orkestraları ve onların yaptığı müziğin arkasındaki hikayeleri ve buna benzer tango içeriklerini hazırlamaya devam edeceğim sizler için. Şimdilik bu videoyu burada tamamlayalım. Bir sonraki videoda devam edeceğim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.